Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi lastik zaten desenini tamamen kaybetmiş durumda. Onun dışında artık hamurda da böyle çatlaklar var. Sadece hatta üst kısımda değil, yanaklarda da biraz var. Bu lastiğin ömrünün çoktan artık tamamladığını gösteriyor. Ön lastiğe de bakacağız birazdan. Şimdi lastikler yol ve hafif arazi kavramına gerçekten güzel bir bakış getirdi. Bunlar stok lastikler. Pirelli, Scorpion, Rally, STR. Ölçümüz 150-70-18. Biraz daha yol odaklı olduğunu söyleyebilirim. Uzun yolda ve bozuk arazide üzmedi diyebilirim. Hafif araziden bahsediyorum tabii ki. Kum veya ağır çamurdan bahsetmiyoruz. Çakıllı standart Toros arazisinde iyi iş yaptı. Ömrü de gayet iyiydi. Şimdi bahsettiğim çatlaklar bunun gibi çatlaklar. Bunlar lastik üstünde kesinlikle görmeyi istemeyeceğimiz çatlaklar. Gördüğünüz gibi hemen hemen her diş arasında hamurda bu bozulmayı görüyoruz. Bu zamana bağlı olarak ısınmayla, soğumayla tabii ki de her şeyin ömrü olduğu gibi bu lastiklerin de bir ömrü var. Hiç kullanmasanız bile bu hale gelebilirdi. Tabii ki biraz daha fazla vakit alırdı ama yine de netice değişmezdi. Sertleşirdi ve kemikleşirdi. Şimdi lastik almadan önce türüne karar verdikten sonra satın alırken bazı sorumluluklarımız var. Bunlardan birisi de lastiğin üretim tarihi. Üretim tarihi çok önemli çünkü lastik hiç kullanılmasa bile az önce bahsettiğim gibi olduğu yerde bayatlayabilir. Tabii ki bu bağlamda saklama koşulları lastiğin ömrünü uzatacaktır ama o da bir yere kadar. Burada lastiği satın almadan önce üreticiye sormanız gereken üretim tarihi 49-22 olarak üzerinde belirtilmiş. Bu 2022 yılının 49. haftasında üretildiğini gösteriyor. Yani hemen hemen 2023'ün başında üretilmiş diyebiliriz. Motosiklet zaten 23 model. Buradan da bu arada ikinci el motosiklet alırken motosikletin durumunu, ne kadar kullanıldığını, ne kadar yıpratıldığını da buradan da yine biraz teyit edebilirsiniz aslında. Bu da bir ufak ipucu olabilir sizin için. Şimdi ön lastiğe geçtiğimiz zaman lastik üzerindeki bu küçük çatlakları görüyorsunuz. Ufak kılcal çatlaklar. Bunlar oldukça tehlikeli aslında. Bunu gördüğünüz anda motosikleti kullanmayı bence bir an önce bırakmanız lazım ve ben bunları Alanya'dan İstanbul'a yolculuğa çıktığımda, İstanbul'a vardığımda fark ettim. O dönem lastiği değiştirme gibi bir şansım yoktu çünkü yola uygun değil de arazi lastiği takma niyetim vardı. Bu yüzden süretimi çok ciddi şekilde düşürerek Alanya'ya geri dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir problem de yaşamadım ancak tedirgin de olmadım değil. Ön lastiğin durumu da böyle. Dişler çok daha iyi görünüyor tabii ki arka lastiğe nazaran ama bu yanaktaki çatlaklar oldukça tehlikeli. Hatta benim yaptığımı da mecbur değilseniz yapmamanızı kesinlikle öneririm. Çok kısa, hazır elimizde imkan varken bahsedeyim. Yanında böyle spesiyel bir makinem de var. KTM XC6 Days. Bu motorda kullanılan lastikler tamamen araziye yönelik. Burada da lastiğin hamuru çok ciddi bir şekilde arazide tutunuşu belirliyor. Ona da ömrü ve aslında performansı arasında bir tercih yapmanız lazım bu lastiklerde de. Bu da orta sertlikte bir lastik. Lastik tabii ki ne kadar yumuşak o kadar iyi tutunuyor diye bir şey yok. Lastiğin hamuru iyi değilse, kaliteli değilse ne kadar yumuşak olursa olsun, basıncı ne kadar düşük olursa olsun tutunma direnci her zaman yüksek olmayabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Tenere'de de bu kadar agresif diş desenine sahip bir lastik tercih edebilirim. Ama benim dediğim gibi ikinci bir motorum olduğu için ve Tenere'de hedefim %100 arazi olmadığı için böyle bir tercih yapmadım. Ama vakti gelince böyle bir desene sahip lastiği de deneyimlemeyi çok istiyorum. Ağır bir Enduro'da. Onu da o zaman tekrar konuşuruz. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden hemen kısaca şu yeni lastiklere bir bakalım. Bir de ona bakalım ne durumdadır, nasıl bir yapısı var onu inceleyelim. Bir ufak kıyaslama olsun. Daha sonra da sürüş testlerine geçeceğiz. Tabii ki montajı bitirdikten sonra. Evet, gördüğünüz gibi yeni lastiklerimiz Mitas Enduro Trail XT Plus'lar. Ben lastiğin desenine bayıldım. Dediğim gibi bu lastik için %70 offroad, %30 onroad diyebilirim. Bence Tenere'nin ruhuna en çok yakışan lastikler bunlar olacaklar. Şimdi gördüğünüz gibi hem ön lastikte hem arka lastikte dişler agresif ancak üstteki şu kavis yine viraj dengesini koruyor olacak. Aynı zamanda Mitas arazi lastiklerinde kendini ciddi şekilde kanıtlamış çok köklü bir firma. Bu yüzden hamurunun da oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Ön lastikte biraz daha böyle yumuşak bir hamuru var. Hatta belki bizim downhill lastiklerindeki gibi yanlar biraz daha yumuşak, ortalar biraz daha sert bir hamura sahip gibi hissettiriyor. Emin değilim.
lastiklerimiz bunlar. Lastiklerin ortalarının sert, yanlarının daha yumuşak olması da aslında lastiğin ömrünün hep beraber tükenmesini sağlıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi lastik yüzeyi çok normal olarak genellikle lastiğin zemine basan kısımları bunlar. Bu kısımlar daha çok yatık giderken veya yan dönerken kullandığımız kısımlar. Buraların biraz daha yumuşak olması daha çabuk tükenmesini sağlar. Buraların sert olması biraz daha ömür açısından uzun olmasını sağlar. Ancak bu lastikte gördüğünüz gibi tabii ki sürüş tarzıyla da ilgili. Orta kısımlar çoktan bitmiş. Yan kısımlar hala ömrünü koruyor. Lastiğin ufak ufak detaylarını tekrardan göstermeye devam edeyim. Yan taraflarındaki ibareler M+S, Mud ve Snow ibaresini bize söylüyor. Burada lastiğimizin ölçüsü 90-90-21. Ve yine bu kısımda 26-25, yani 2025'in 26. haftasında üretildiğini görmüş oluyoruz. Şimdi ön lastik için söylüyorum. Atlamadan hemen söyleyeyim. Her lastiğin üzerinde bu şekilde rotation olarak belirtilen lastiğin yönünü gösteren bir ok var. Burada gördüğünüz gibi rotation hem ileri hem geri şeklinde gösteriliyor. Burada lastiği çift yönlü olarak kullanabileceğinizi, bu bize desenin aslında simetrik olduğunu gösterir. Asimetrik bir desen yok zaten gördüğümüz kadarıyla. Bu da size şöyle bir avantaj sağlayabilir. Şimdi frenajda lastiğin bu taraflarını yerken bu tarafları sağlam kalıyor. Bu körelmeyi gördüğünüz zaman lastikte yön değiştirebilirsiniz. Bu şekilde de bir avantajı var. Bunu da ufak bir bilgi olarak ekleyelim. Arka lastikte de yine aynı şekilde yön yok. Simetrik bir lastik. Şimdi KTM üstünde takılı olan lastiğe bakarsanız lastik dişlerinin ön tarafları yuvarlanmaya başlıyor. Arka tarafları daha köşeli duruyor. Şimdi bunu Tenere'de yaşadığınız zaman lastiğin bir yönü olmadığı için hemen ters çevirip o şekilde eşit bir yıpranma sağlayabilirsiniz. Ön lastikte de tam tersi durum var. Ön tarafta bir güç olmadığı için tam tersi diş yönleri daha çok aşınıyor. Arka tarafları sağlam kalıyor. Onda da yine aynı şekilde takla attırıp devam edebilirsiniz. Madem böyle bir şansımız var, onu da dipnot olarak düşeyim kenara. Ağırlıktan ziyade ağırlığın nerede olduğu da çok önemli. Yani şimdi burada merkezdeki bir ağırlık dönen bir nesnenin en dışındaki ağırlıktan daha pasif kalabiliyor. Yani lastiğin ağırlığı aslında, yani şu iç lastiğin veya içeride muz kullanıyorsanız muzun, lastik sıvısı kullanıyorsanız lastik sıvısının, agresif dişli ağır bir lastik kullanıyorsanız bu ağırlığın dışarıda olması aslında momentum açısından çok daha ağır hissettiriyor size. Yani belki Tenere gibi dev bir makinede bunu çok hissedemeyebilirsiniz ama aslında lastiğin bitmesi bile hafiflemesine sebep olup sürüş hissiyatında bana farklılık getirecek. Yani desenden, şundan bundan ziyade, markadan ziyade, hamurdan ziyade bu ağırlık değişimi de bana bir şeyler hissettirecek. Dediğim gibi ağırlık önemli, motosikletin ağırlığı önemli, bisikletin ağırlığı önemli ama ağırlığın nerede olduğu daha da önemli. Yani bunu şöyle de ayrıca ifade etmeye çalışayım. Örnek veriyorum, elinizde 5'er kiloluk 2 tane poşet aldınız, koşuyorsunuz. Şimdi koşabilirsiniz değil mi? Ama aynı 5'er kiloyu ayaklarınıza bağladığınızda belki tökezlersiniz, düşersiniz. Motosiklet ve bisikletteki ağırlık da böyle. Şimdi ben motosikleti dışarı alacağım. Bir ön yıkama yapayım, en azından çamuru aksın. Daha sonra lastik sökme kısmına geçeceğiz.
Bu arada şu slider'dan dolayı sökmek biraz zor olabilir mi diye düşündüm. Çünkü KTM'de ve CRF'de bu fark ediyordu. Problem olmadı. Sizde de zaten stokta bu slider yok. Kafanızı karıştırmasın. Şimdi ön lastikte durum biraz daha farklı. Burada makas gibi böyle kavrayan bir sistem var. Üstteki vidalarımızı önce gevşeteceğiz. Bunları bu arada kademeli olarak gevşeteceğiz. Önce birini sonra birini sökmeyeceğiz. Metali olabildiğince az esnetmeye çalışacağız. Daha sonra ortadaki mili anahtar yardımıyla geniş bir alyanla çevirerek çıkarıp alacağız. Bu tarafta herhangi bir işlem yok. Muhtemelen içindeki mil zaten dişli bir mil. O buraya çevrilerek girdi ve bu şekilde. Şimdi sanayiye geldim. Bu İzel taşın 19 mm alyanı lazım ön teker milini sökmemiz için. Bunun fiyatı 1000 lira. Aynı zamanda torklayamayacağım. Lokmaya takılan başlığı maalesef yok. Bu var. Onun yerine şöyle bir vida buldum. Bunların kafaları aynı. Şimdi kullanmadığım bir lokma ucunu şuna kaynatacağım. O şekilde hem geri takarken torklayabilmiş olacağım hem de sök tak işlemini yapabilmiş olacağım. Civatanın fiyatı ise 18 lira. Şimdi normalde işimizi görecek alet şöyle bir şey. Ama burada maksimum 14 numara var. Bize 19 lazım. Şöyle bir civatayla somun aldım. Şimdi burasına ufak bir kaynak puntosu atacağım. Bir tane de buraya. Daha sonra bunu buraya takacağız böyle. Bunu da normal lokmayla sökeceğim. Buraya kusursuz oturuyor. Aynı zamanda motosikletin havadanlığına koyacağım. Yanımda bulunacak. Arazide de ihtiyacım olduğu zaman bu tarafından penseyle, kerpetenle artık elimde ne varsa tutup en azından orta milim çıkartabileceğim. Şasemizde artık tıkla takıyoruz. ...107 ampere ayarlı. Bu şekilde kullanacağım. Elektrodum 325. Uygun. İlk puntoyu şöyle içeriden attıktan sonra devam edeceğim. Yani bu kadarı bizim için yeterli. Şimdi bunu buraya sokup 19 numarayı kullanabiliriz. Evet. Mükemmel. Hiçbir şekilde açılmıyor. Hatta kaynağım kırıldı. Tekrar kaynattım. Şu belinden artık inceldi ve biraz daha zorlarsam buradan kopacak. Bu tip durumlarda bir sonraki güne bırakmak iyi olur. Saat geç oldu. Zorlamamakta fayda var. Biraz düşünelim, belki aklıma daha farklı şeyler gelebilir. Isıtmak istemiyorum çünkü maşa bacakları boyalı. Burası ya uzun süredir sökülmediği için bu halde ya da bir ara söküldü ve ustamız marifetlerini göstermiş de olabilir, emin değilim. Şimdi araya girdi 13 gün civarı. Malzememiz aslında 3 günde geldi. Aradığımız şey bu. Ricoh'un 19 milim 1/2 soketli alyan ucu. Alternatifleri vardı ama o an hızlı düşünmem gerekirken aklıma gelmedi açıkçası. Videodan önce ufak bir deneme yaptım. Çok sıkı, korozyon uğramış. O yüzden bir boruyla kolu uzattım. Ayrıca havalı somun sökmeyle denedim. Hatta şurada hortumum var, kalın hortum. Bu arada ince hortum, kalın hortum somun sökmede fark ediyor. Yine çıkmadı. Şimdi yine T kolumuz. Ondan şu adaptörü geçiriyoruz. Bu tip sert sökümlerde cırcır anahtarın kendisini kullanmayın. Bu T kolları kullanın. O cırcırın iç mekanizmasına çünkü zarar veriyor. Bu düz demir boru olduğu için bir şey olmuyor. Yok. Zorla güzellik olmaz demeyin arkadaşlar. Olabilir.
Bir zorlamak lazım. Şimdi bu aşamadan sonra yapmamız gereken şu. Upside down yani ters çalışan çatallarda şöyle bir olay var. Sağ bacak ve sol bacak arasında basınç farkları olabiliyor. Dolayısıyla mili çıkardığın zaman bir bacak daha aşağı bir bacak daha yukarıda şekilde kasabiliyor mili. Bu yüzden ön tarafta çift diskimiz olduğu için kaliperlerden sadece bir tanesini çıkartacağız. Bu taraftakini sökmem yeterli. Daha sonra motosikleti kriko ile yerden biraz daha kaldırıp ön tekerleği yerden keseceğiz. Alttan çekip alabiliriz. Bu sefer 12 numaralı lokmayı alıyorum. Sağ taraftaki kaliperi yerinden çıkartacağım. Şimdi kaliperi yerinden çıkardık. Bu aşamada unutmamanız gereken bir şey ön frene dokunmamanız. Çünkü arada artık disk olmadığı için balatalar iç kısma doğru hareket edecektir. Dolayısıyla bu da size montajda zorluk oluşturacak. Hatta yağ eksiğiniz varsa hazneden hava çekmesine bile sebep olabilirsiniz. İşi uzatır. Eğer yanlışlıkla basarsanız dikkatli bir şekilde balatalara zarar vermeden pistonları tekrardan içeri doğru ittirmeniz yeterli. Ama en garantisi ön frene dokunmamaya dikkat etmek. Yine her zamanki gibi kendi sökmemizin avantajını kullanacağız. Söktüğümüz zaman kontrolleri yapacağız. Balatalarımız sağlam, iyi durumdalar. Arka bitmiş olmasına rağmen ön tarafta çift kaliper olduğu için ve ön tabi arkaya nazaran biraz daha az kullanıldığı için ön balatalar iyi durumda. Şimdi vidaları kaybetmemek için bunları üstüne takıp o şekilde muhafaza ediyorum ben. Gevşek bir şekilde yerine oturtabilirsiniz. Ne yaptık? Basitçe aslında sol ön kaliperin iki cıvatasını gevşeterek kaliperi çıkardık. Orta mili çıkardık. Arka kaliperi söktük. Onun dışında bizi yoran hiçbir şey yok. Bu işin tamamına bakarsanız 15-20 dakikalık bir işlemdi totalde. Sadece ön mil bizi yordu. Haricen bir problem yaşamadık diyebilirim. Şimdi kaba temizliğini yaptım tekrardan. Sonra toplarken hem iç rulmanları açacağım, bir kontrol edeceğim. Kötü durumdalarsa temizliğini yapıp yağlayacağım. Hem de orta göbek ve arka dişliği iyice temizleyeceğim. Daha sonra plastik kauçukların montajını yapacağım. Şimdi özellikle rulman bölümleri basınçlı su görmemeli. Şu anda açık, basınçlı su görmese de su gördüler. Onları kabaca kurutacağız.
Süper. İyi, güzel güzel.
Şimdi arka göbek rulmanlarımızı da bir kontrol edelim. Üst tarafta plastik bir formamız var. Arkasında hemen rulman içerisindeki bilyelere erişmiş olacağız. Plastik kapağı zedelemeden şöyle tornavidanın girmesini sağlayacağım. Evet. İç kısımdaki yağ oldukça temiz. Şu şekilde harekette bir pütürlük, pürüz, takılma, tıkırtı böyle hissediyorsanız rulmanın bir bakıma ihtiyacı vardır ama ben şu içteki milin hareketi haricinde hiçbir şey hissetmiyorum. Gayet iyi durumda. O mil zaten bağımsız hareket ediyor. Gayet iyi görünüyor. Yine de ince bilye gresiyle ufak bir destekleme yapacağım. İçi kirli değil, o yüzden temizlemeyeceğim. Normalde balata spreyiyle burayı arındırıp ince bir yağ üstüne rulman gresiyle tekrar yağlayıp kapatabilirsiniz ama öyle bir ihtiyacı yok. En önemlisi de şöyle yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde rulmanda bir boşluk olup olmaması. Çok amaçlı tekerlek rulman gresi. İnce bilye gresi olarak da geçiyor. Parmağınız ucuna bir miktar alıp buraya yedirin. Çekinmeyin. Rahat rahat sürün. İçeri kaçabilir, sorun değil. Sadece buradaki plastik takozların oturacağı yuvaya gelmeyecek. Bunu yaptıktan sonra parmağınızı iç kısma sokun. Şöyle çevirin. İlk yağıyla bir hareket etsin. Boşluk açılırsa aynen böyle tekrardan içeri yağı ittirin. Kapağı tekrar kapatabilirsiniz. En azından 1-2 yıl daha bunu açmama hiç gerek olacağını sanmıyorum. Bu kadar basit. Şimdi tam arkasını çevirdim. Aynı işlemi buraya da yapacağım. İkişer tane de, yani 2 tane de ön jantımda var. Yani toplamda 4 rulmanı yağlamış olacaksınız. Ben şimdi bunların da açıp temizliğini yapacağım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Dişlinin tersini çevirip karşınıza aldığınızda şu üçlüler her zaman sol tarafta kalıyor. Takozların oturacağı yuvayı silikon sprey ile spreyleme yapıyorum. Dişli merkezindeki bu kapak kısmı arkadaki rulmanımıza denk geliyor. Yine gres diyoruz. Plastik takozlarımı yerleştiriyorum. Tam olarak burada ABS sensörümüz var. Bu sensöre dikkat edeceğiz. Ön milimi de yağlıyorum. Ön milim tertemiz bu arada. Bunlar çıkmayan yerleşik yağlar. Dişli kısma gelmiyorum. Evet. Şimdi daha akılda kalıcı olması için listemi açtım. Tork değerlerini gösteren bir tablo bu. Ön taraf için front wheel axis dediği ön merkezleyen milimiz M18 olan 72 Nm. Şu anda 19 alyanla sıkacak olduğumuz. Sırasıyla ilk önce bunu sıkıyoruz. Daha sonra front wheel axis pinch bolt yazdığı M8 vidalar 2 adet. Bunlar 21 Nm. Bunlar amortisörün sağ bacağında üstte kelepçe gibi tutan 2 vida. Bunları yine kademeli bir şekilde sökmüştük. Tekrardan kademeli bir şekilde takacağız.
Daha sonra hemen 4. sırada gördüğünüz Real Wheel Axnut yazdı. M18'lik civatadan bahsediyoruz. Onda 105 Nm sıkacağız. Daha sonra zaten işimiz bitmiş oluyor. Tabloya da uygun bir şekilde devam ederseniz daha sonraki sökmelerinizde de rahatça sökebilirsiniz. Ayrıca sürüşünüz de daha güvenli olur. Herhangi bir gevşeme veya başka bir problem yaşamazsınız. Bu parçalara Loctite veya vida kenetleyici herhangi bir marka kullanmıyoruz. Şimdi az önce tabloda da bahsettiğim gibi tork anahtarımızı 72 Nm'ye ayarlıyoruz. Tork anahtarını sadece sap kısmından tutuyoruz. Merkez kısmına diğer elle müdahale etmeyin. Şimdi daha küçük bir tork anahtarına geçtim. Bu kısım için 21 Nm ayarlıyorum. Neredeyse bu anahtarın maksimumu. Kademeli bir şekilde sıkıyorum. Bir sağdan bir soldan. Birini sıktıkça öbürü gevşer. Birkaç kez kontrol edin. Şimdi söktüğümüz sağ kaliperin montajına geçtik. Bu listede 6. sırada Front Brake Caliper Bolt M10 vidalar. Toplamda 4 adet sağ soldan bahsediyor. Biz ikisini söktük. 40'ar Nm olacak. Sırayla sıkıyoruz. Ama efsane olmadı mı? Şimdi tüm motosikletlerde biraz var ama Tenere'de bu özellikle fazlaca var. Bunlar bizim ayar somunlarımız, tamam mı? Bu lastiğin ileride veya geride olmasını ayarlıyor. Biz bunların ayarını değiştirmedik ama daha önce 3-4 defa zincir ayarı yaptığımda orta merkez somunu sıktığınız zaman ayarladığınız gerginliğin daha üstünde bir gerginlik oluşturuyor. Bu da aşırı tehlikeli çünkü burada oluşturduğunuz tüm gerginlik zincirle beraber ön tarafta bloğa aktarılıyor. Arka amortisör çalıştığı zaman bu zincir aynı gerginlikte kalmıyor, giderek geriliyor. Özellikle Tenere'de Progressive orta tarafa doğru biraz daha gergin, en üste doğru tekrar gevşiyor. Ama dediğim gibi şu anki halinde gevşek, ortaya doğru daha gergin oluyor. Bunu yapabilmek için deneme yanılma tabii ki yapacaksınız ama ben zincir ayarını değiştirmediğim için onu hiç karıştırmıyorum şimdi. Zincirin şu kısmına bir bez sıkıştıracağız. Tekerleği geri tarafa doğru çevireceğiz. Jant öne doğru çekilecek zincirle. Yani zincirden bir yardım almış olacağız. Şimdi sırayla yapalım. Parmakları araya sıkıştırmayalım. Şöyle bezi koyduk. Arkaya çevirdik. Tabii öncesinde tork anahtarımızı 105 ayarlayalım, hazır olsun. 98, 105. Artık tamam. 105 ve işlem tamam.
işlemimiz tamam. Umarım kılavuz olacak bir video olmuştur. Detayları olabildiğince göstermeye çalıştım. Lastikler mükemmel. Şimdi ben bir sürüşe çıkacağım. Deneyimleri bir sonraki videoya bırakıyorum. Görüntü bence mükemmel oldu. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda bana bahsederseniz sevinirim. Daha önce deneyimleyen kim hangi motosiklete taktı bahsederse çok sevinirim. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere.